Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, yine güzel bir tığ işi örgü çalışması ile birlikteyiz arkadaşlar. Yapımı kolay, iki sıradan oluşan bir model anlatacağım. Şöyle modelin anlatımı için elimde bu şekilde bir ipim var. Bunu kullanacağım. Tığ numaram ise 1.40 milimlik tığ kullanacağım. Buyurun, dilerseniz modelimizin anlatımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet, şöyle tığıma ipimi sabitliyorum. Burada zincirler çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapacağınız örgünün eline göre istediğiniz uzunlukta zincirlerinizi çekin. 6 6 6 olarak da zincirlerinizi çekebilirsiniz. 6 ve 6'nın katlarından oluşuyor. Evet, ben sizlere model gösterecek kadar zincirlerimi çekiyorum. Modelimizi birlikte kuralım. Evet, şöyle, evet, bu mesafe bana yeterli gelecektir model gösterebilmek için. Hemen çekmiş olduğum kısımdan 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Burada tutmuş olduğum kısma üçlü bir trabzan yapıyorum. 2 2 örerek üçlü bir trabzan. Yine tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Sıradaki zincirime yine bir trabzan daha yapıyoruz. Tekrar tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Sıradaki zincirime bir trabzan daha yapıyorum. Evet, 3 oldu. Tekrar 2 defa tığımın başına ipimi aldım. Dördüncü trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar 5. trabzanımızı yapıyoruz. Kenar zincirimizle birlikte 6 tane trabzanımızı yapmış bulunuyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Kenar zincirimi saymıyorum. 5 trabzan. Evet, burada tığımın başına 4 defa ipimi aldım. Hemen şöyle geriye dönüyorum. İlk yapmış olduğum trabzanın hemen dip kısmından bu şekilde bir tane trabzan uzatıyorum. Yine 2 2 dörtlü bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle uzatmış bulunuyorum. Şimdi modelimizi bir kez kurduk. Arada bir tane zincir çekip tığımın başına tekrar 2 defa ipimi aldım. Yapmış olduğumuzu tekrarlıyoruz. Arada bir zincir atlıyoruz. Tekrar ikinci zincirimizin içine üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Sıradaki zincirime trabzan. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Sıradaki zincirime trabzan. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Sıradaki zincirime ikili trabzan. Bu şekilde 5 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Hemen son trabzanımı da yapıyorum. Sadece kenar kısımlarında kenar trabzanları yapıyoruz. Oradaki bulunan örneklerimizde 5'er tane. Şimdi 4 defa tığımın başına ipimi aldım. Burada yine aynı şekilde dörtlü bir trabzan yapıyorum. İkili ikili. 1 2 3 4 ve pardon 5'li trabzan. Evet. 5'li, yani ikişer ikişer çekerek 5'li bir trabzan. Tığımın başına yine ipimi aldım. Burada bir zincir atladım. İkinci zincirimin içine bu şekilde trabzanımı yaptım. Yine 5 tane trabzan yapıyoruz. Sıradaki zincirime battım. Trabzan. Yine sıradaki trabzanıma trabzan. Sıradaki trabzanıma trabzan yapıyorum. Pardon, zincirime. En son trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına 4 defa ipimi doluyorum. Beşli bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Uzatıyoruz. Evet, 4 kez doladığım için biraz kafam karıştı. Dörtlü trabzan dedim ama 1 2 3 4 5, yani beşli
trabzanımızı yaptık. 3 örnek üzerinde hemen anlatıyorum. Kenardaki çekmiş olduğumuz zinciri trabzan olarak yine kenar kısma bir zincir çekerek tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Hemen bu kısma trabzanımı, kenar trabzanımı oluşturdum. Aslında modelin tekniği bu. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. İkinci sıramıza geçtik. Tığımın başına ipimi aldım. 2 sırada kendini tamamlıyor. Hemen geriye döndüm. Burada hemen arka kısımdan şöyle göstereyim. Bu şekilde tığımı giriyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar ikinci trabzanımı aynı şekilde yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Bu kısmı modelimizin ters yüzü arkadaşlar. Yine burada tığıma 4 kez ipimi sarıyorum. Modelimi geriye çeviriyorum. Bir alt sırada yapmış olduğumuz beşli trabzanımızın tepesinden arkadaşlar, hemen şu kısımdan bu şekilde giriyorum. Tekrar göstereyim. Evet, bu kısımdan giriyorum. İpimi alıyorum. Burada yine beşli trabzanımı uzatıyorum. Bir zincir çektim. Diğer örneğimi de aynı şekilde yapıyorum. Yani ikinci örneğimi de aynı şekilde arka yüzden girdim. Üçlü trabzanımı uzattım. Yine 2 defa tığımın başına ipimi aldım. Üçlü trabzanımı yaptım. Sıradaki trabzanımı 3 4 ve 5. Tığımın başına yine 4 defa ipimi alıyorum. Geriye çevirdim modelimi. Yapmış olduğum bir alt sıradaki beşli trabzanın tepesinden bu şekilde giriyoruz arkadaşlar. Yine ikişer ikişer ilmeklerimi örüyorum. Bir zincir çektim. En son örneğimize geçtik. Yine aynı şekilde 2 defa tığımın başına ipimi aldım. Arka kısımdan tığımı batırdım. Bu şekilde üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar alayım burayı. 2 defa tığımın başına ipimi alayım. İkişer ikişer 1 2 3, yani üçlü trabzan. Tekrar sıradaki trabzanımı aynı şekilde tekrar sıradaki trabzanımı aynı şekilde sıradaki trabzanımı örüyorum. Son trabzanımız. Yine tığımın başına 4 defa ipimi aldım ve bir alt sırada yapmış olduğumuz beşli trabzanın tepesinden batırıyorum tığımı. İkişer ikişer ilmeklerimi uzatıyorum. Yine en son bir zincirimi çektim. Kenar trabzanımı oluşturuyorum. Burada kenar kısmı olduğu için zincirimin hemen bu kısmından giriyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine 4 tane zincirimi çekip bir üst sıraya geçtim arkadaşlar. Aslında modelin tekniği bu. Şimdi bir sıra daha göstermek istiyorum. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Şimdi modelimizin ön yüzü olduğu için bu kısmı
Şimdi ön yüzünden, yani ters denk gelmemesi için arkadan girmiyoruz. Bu şekilde hemen trabzanlarımı bu şekilde yapıyorum. Modelimizin ön yüzünden batıyoruz. Teknik birinci sırada hep aynı arkadaşlar, ama sadece tersi düzüne dikkat etmeliyiz. Bu şekilde diğer sıralara geçtiğimiz zaman modelimizin ön yüzünde trabzanlarımıza bu şekilde batmalıyız. Evet. Yine tığımın başına 4 defa ip alıp hemen şöyle ipimi düzelteyim. Evet. 4 defa tığımın başına ipimi aldım. Bir alt sırada, bakın burada yapmış olduğumuz beşli trabzanımızın üzerinden hemen tepesine yine ikişer ikişer beşli trabzanımı uzatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar ikinci örneğimi de aynı şekilde yapıyorum. Hemen 1 2 3 4 ve 5. Tekrar 4 defa tığımın başına ipimi alıyorum. Yine bir alt sıradaki beşli trabzanın tepesinden trabzanımı yapıyorum. Zikzak görünümü alıyor arkadaşlar. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Bir zincirimi çektim. Modelime devam ediyorum. Üçüncü örneğimi yapıyorum şu an. Sıradaki trabzanlarımı örüyorum. Üç, 4 ve 5.'yi son trabzanımı ördüm ve kenar trabzanımı yapıyorum. Tekrar yine 4 defa tığımın başına ipimi alıyorum. Bir alt sırada yapmış olduğumuz beşli trabzanın tepesinden trabzanımızı, yine beşli trabzanımızı uzatıyoruz arkadaşlar. Evet, bu son örneğimizdi. Evet, burada bir zincirimizi çekip artık kenar trabzanımızı yapıyoruz. Evet, modelimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Tamamı bu şekilde. Bundan sonrası modelin tekrarı, yani tekrarlaya ilerliyor modelimiz. Şöyle ben daha önce büyük parça üzerinde yapmış olduğum modelimi sizlere göstereyim. Büyük parça üzerinde modelin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Her yaşa uygun, gerçekten güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hemen şöyle farklı açılardan modelimi göstereyim. Zikzak görünümünü alan bir model. Bu modelden neler yapabiliriz? Bebek battaniyeleri yapabiliriz. Atkılar yapabiliriz. Yelekler yapabiliriz. Hem büyükler hem küçükler için. Hırkalar yapabiliriz. Çantalar yapabiliriz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü tığ işi, örgü alanında kullanabileceğiniz güzel bir model. Arka yüzü de çok temiz duran bir model arkadaşlar. Bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz küçük parçamız. 3 örnek üzerinde anlatmıştım sizlere modelimi. Hemen şöyle üzerine koyayım. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda daha güzel örgülerde, daha güzel modellerde
buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.